Arkadaşlar selamlar. 2 gündür biliyorsunuz borsa ciddi anlamda sert düşüyor ve bunun üzerine Max Heaven dahil bütün hisse senetleri de endeksten daha da sert düşüyor. Bu nedenle aslında ciddi anlamda bir panik havası mevcut son 2 gün. Dün akşam biraz toparladı. Hatta pozitif kapatan hisseler de vardı ama bu tür durumlarda panik olmalı mıyız? Ya da hiçbir zaman panik olmamalı mıyız? Ne yapmalıyız? Hem bir eğitim tadında hem de endeks grafiklerine ve Max Heaven'a tekrar bakacağımız bir video çekmek istedim. Şimdi birincisi şurada biliyorsunuz ben zaten endeksin karar anlarında ya tweet atıyorum ya video çekiyorum. Bunları zaten beni takip edenler biliyor. Şuradayken daha şu iki mum oluşmamışken, şu iki sert mum oluşmamışken demiştim ki kanal direncine geldik. Kanal desteğine gelmesi, geri çekilmesi çok olası ve normal bir harekettir. Normal bir düzeltme hareketidir demiştim. Ya da şu çizmiş olduğum çizgiyi, beyaz düşen çizgisini burada bir bullish flag tarzı yapıp yukarı kırıp da devam da etmek isteyebilir demiştim. Yani şimdi aslında bakınca iki türlü de haklıymışım gibi yorumlanabilir. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Her zaman bunu söylüyorum bütün tweetlerimde, videolarımda. Günlük kapanış mumu benim için önemli. Yani burada gelip yukarıda şurada kapatmış olsaydı evet artık yukarı gitmesinin olasılığını daha yüksek beklerdim. Burada belki pozisyon da eklerdim. Ancak ne yaptım? Bekledim. Kırmızı bir mum geldi çok sert. Burada bir şey eklemenin bir mantığı yok. Çünkü ne kanal desteğine gelmiş ne bir şey yapmış. Beklemeye devam etmek durumundasınız. Çünkü trendi de bozan bir durum yok. Kanal içerisinde de devam ediyor. Tabii burada şimdi şu düşüşle birlikte özellikle büyüme hisselerinde, pre-revenue hisselerde %10'luk düşüşler de oldu ama onu da hep bahsediyoruz yani artık nakit oranınızı ayarlayın, riskinizi ayarlayın. Bu tür hisseler en ufak düşüşlerde en büyük yara alacak olanlardır diye. O artık başka bir konu. Onu zaten sürekli konuşuyoruz. Onunla ilgili de gerekirse detaylı bir inceleme ya da eğitim videosu yaparız. Şimdi dünkü harekete gelecek olursak. Dünkü harekette gördüğünüz gibi ben tweette de bahsetmiştim. 50 günlük ortalamaya kadar bir geri çekilme olabilir. Kanal altına da atarsa. Hatta kapanış da yapsa 50 günlük ortalamanın üstündeki hareketler şu anda düzeltme olarak kalacaktır. Peki ne zaman düzeltmenin dışına çıkar da artık piyasa market yapısı bozulur, şu boğa trendi bozulur diye konuşacak olursak orası önemli arkadaşlar. Şimdi öncelikle tekrar bir bizim dalga yapılarımızı hatırlayalım. Şimdi boğa trendi nasıl oluşuyordu? Şu şekilde yükselen dipler ve yükselen gördüğünüz gibi tepeler. Yüksek tepe, yüksek tepe, yüksek tepe, dip, yükselen dip ve daha yüksek bir dip. Şu yapı bozulmadığı sürece market yapısının boğa olarak devam etmesi öngörülür. Yani bunu nasıl düşünebiliriz? Şöyle yapalım. Şöyle geldi. Yükselen trend devam ediyor. Şu anda hala yükselen trendde. Gördüğünüz gibi bir düşük dip yaptım ve daha yüksek bir tepe yapamadan şu şekilde düşüşe devam ettim. Burada market yapısı nerede bozuldu arkadaşlar? Burada market yapısı şurada daha düşük bir dip aldığımızda bozuldu ve sonrasında daha yüksek bir tepe alamayarak zaten düşüş trendine girdiğimiz burada artık kesinleşti diyebiliriz. Şimdi buraya bakacak olursak, kendi Nasdaq grafiğimize bakacak olursak bu yapıda bir değişiklik var mı? Hemen ona bakalım. Şöyle biraz daha küçültelim. Evet. Tekrar burada çizelim. Şurası bizim dibimiz. Geldik. Yüksek dibimiz. Geldik yüksek tepemiz. Görüyorsunuz. Dalga yapılarını görüyorsunuz. Şurada biraz bir konsolidasyon olmuş. Bakın. Burada önceki dibe şuraya çok yakın yere gelmiş ama daha altında kapatmamış. Bozmamış yani. Daha yüksek tepe ve şu an için daha yüksek dip. Yani buraya bakacak olursak arkadaşlar bakın bütün dipler daha yüksek dipler. Şuraya da bakacak olursak bu dibin altında bir kapanış yok. Şu anda da bu bulunduğumuz bölge daha düşük bir dip değil. Bu nedenle henüz piyasanın yapısında bir bozulma yok. Ne zaman bozulur ona bakacak olursak da şu bölge bizim önceki yüksek
dibimiz, yani gelip şu bölgenin altında 22.600'ler diyelim biz ona kabaca. 22.600'lerin altında artık günlük kapanış geldiğinde bu görüntüyü bozar. Zaten 50 günlük ortalamanın da altında kapanış almış olur. O zaman deriz ki evet, market yapısında bozulma var. Çok çok dikkatli olmak lazım. Ben bu durumda ne yaparım? Ben bu durumda trade hisselerimin hepsini kar ya da zarar bakmadan stoplarım. Ya kar stopu alırım ya stop loss olurlar. Evet, yani bu şekilde bir oyun planı belirlemeniz çok çok önemli. Yani panik olmak yerine ben bu durumda ne yaparım? Hangi durumda piyasa yapısı değişebilir ve ben nasıl aksiyon almalıyım? Buna bakmanız gerekir. Buradan da geri bu kanal şu anda kanal içerisinde kapanışı yaptı. Bunu da her zaman söylüyorum arkadaşlar. Gün içi pazarlıkları boş verin. Şu iğne gün içi pazarlık iğnesi. Ama alıcıların, satıcıların tokalaştığı yer şu nokta, yani kapanış noktası. Kapanış da bu kanal içerisinde gördüğünüz gibi. Olmayabilirdi de, aşağıda da olabilirdi. O zaman ona göre pozisyon alırdınız ama bilemediğimiz bir şey için, tahmin edilecek bir şey için herhangi bir pozisyon almanın ya da karar vermenin bir anlamı yok. Çünkü geleceği hiçbirimiz bilemeyiz. Şimdi bugünkü mum tabii yine önemli olacak. Yarın Jackson Hole toplantısı da var. Bunu da takip edeceğiz. Mutlaka volatilite devam edecektir. Önemli olan artık bence şu çizgi buralarda biraz daha konsolide olur. Şu çizginin yukarı kırmasıyla artık yukarıya devam edebilir. Ya da dediğim gibi tekrar 50 günlük ortalamanın altında atıp atmamasına bakacağız. Ama dediğim gibi en önemli bizim buradaki noktamız trend yapısının değişimiyle ilgili 22.600 bölgesi. 22.600 bölgesinin üstünde her türlü geri çekilmeler bence düzeltme olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Evet. Yani Nasdaq üzerinden aslında bunu konuşmuş olduk. Bir önceki düşüşe de bakalım isterseniz. Oradaki durum nasıldı? Bakın. Şimdi geliyorum. Şurada gördüğünüz gibi trend çalışıyor. Bakın. Burada daha düşük bir dip almamış. Burada artık daha düşük dipler almaya başlamış ve düşüş trendi nerede başlamış aslında? Şurası da zaten önemli bir destekmiş. Burada bir düşük dip aldığında gördüğünüz gibi burada asıl düşüş, bu Nisan, meşhur Mart-Nisan düşüşü geçtiğimiz biliyorsunuz yaşadık, başlamış. Yani burada boğa trendinin yapısı nerede değişmiş? Tam olarak şu bölgede değişmiş. 20.600 civarı. Bizim de buradaki 20.600'ümüz artık bence 22.600 olmuş. Bunun altında dikkat etmek gerekir. Bunun altında evet neler olmuş görüyorsunuz. Yani burada bu bölgeye şurada temasa bile, yani onaya bile, düşüş onayına bile gelmiş. Ancak 200 günlük ortalama burada direnç olmuş ve geri dönmüş. Yani burada da aslında geçmişe bakacağımızda da bu dalga yapısının nasıl iyi bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Evet, Nasdaq 500'e geçelim. Umarım anlaşılmıştır benim nasıl baktığım. Nasdaq 500'de durum daha iyi. Teknoloji hisseleri daha çok satış aldığı için Nasdaq 500 2 gündür S&P 500 Nasdaq'a göre 2 gündür çok daha diri duruyor tabii ki. Şu anda kanal içerisinde herhangi bir sorun görünmüyor. Russell'a geçelim. Russell'da da dünkü videomda bahsetmiştim. Şu bölgeye 50 günlük ya da 2245 bölgesine bir temas gelebilir diye. Hemen hemen oraya temas gelmiş. Tabi bu risk hala devam ediyor. Burada da 50 günlük ortalamanın üstünde ya da altında olarak bakılabilir. Hemen VIX'e de geçelim arkadaşlar. VIX'te tabi dünkü hareketler VIX'i bir şöyle yukarı bir iğne attırdı. 50 günlük ortalamadan da yaklaşık geri çekildi. Endeksler akşam toparlayınca VIX'te çok yatay pozitif diyebileceğimiz VIX için bir tutarda günü kapattı. Evet, Max 7'a geçelim. Şu yükselen trendin Nvidia'da kırıldığından bahsetmiştik ve bu kırılımdan sonra da yaklaşık %7 7,5 civarı bir düşüş gerçekleşti. Ama dünkü mum gördüğünüz gibi endeksin de gücünü aslında gösteriyor. Yani şu mum önemli bir mum. Burada ciddi anlamda satıcı gelmiş piyasaya ama alıcılar bu satıcıları çok önemli bir şekilde bastırmış. Bu güzel bir mum. Bu pozitif bir mum. Gördüğünüz gibi buradaki hacim de önemli. Meta'ya geçelim. Meta'da da benzer durum geçerli. Ne demiştik? Şu yükselen trend ve önceki zirvesi önemli demiştik. Burada 50 günlük ortalamada artık
bu trende yakındı. 50 günlük ortalamanın altında kaldığında meta stop olur demiştik. Neredeyse buraya temas etti. Ama günlük kapanışı gördüğünüz gibi yine güzel bir şekilde hem kanalın içerisinde hem de önceki zirvesinin üstünde yaptı. Bu mum da olumlu bir mum görüntüsünde. Microsoft'a geçelim. Microsoft'ta durum biraz daha farklı. Burada biliyorsunuz şurada acaba dedik gibi bearish flag mi var? Evet, o çalıştı. Hemen hemen de yani 50 günlük ortalamaya da temas etmiş. Tabi burası önemli. 50 günlük ortalamayı hemen kıramaz. Çünkü piyasada hala boğa piyasası olduğu için Microsoft'ta zaten Max 7 hissesi 50 günlük ortalamayı hemen birden kırmasını bekleyemeyiz. O nedenle belki de kırmayacaktır. Buradaki tepkilere bakmak lazım. Microsoft için 50 günlük ortalama çok çok önemli. Apple'a geçelim. Apple'da da evet şurada acaba dedik bir konsolidasyon mu yapıyor, yine bir bullish flag mi yapıyor diye, ama alta kırdı tabii dünkü hareketle birlikte, ama dün en çok yara alanlardan biriydi Max 7'da kapanış itibariyle. Ancak genel yapıda bir bozulma yok. Tabii ki yine düşen üstünde, 200 günlük ortalamasının üstünde. Burada da 200 günlük ortalamanın üstünde kaldığı sürece Apple bir problem olmayacaktır. Evet, Google önceki zirvesinden bir geri çekilme yapmıştı demiştik. Şu bölgenin de altındaki kapanışlar daha aşağıya, öncelikle 196-197 bölgesine, satışlar devam ederse de 191 bölgesine kadar bir geri çekilme olabilir demiştik. Dün 196 civarlarına kadar düşmüş zaten. Yine buradaki destek ve dirençleri takip edebiliriz. Evet, Amazon'da da bu gap kapandıktan sonra 233 dolar üzerinde bir kapanış yapamazsa 223 dolar civarına, 50 günlük civarına geri çekilebilir demiştik. O şekilde de oldu tabii, endeksinde düşüşüyle birlikte. Burada da 50 günlük ortalama önem arz ediyor Amazon için. Evet, Tesla'da düşen kırılmıştı. Ortalamaların üstünde. Burada dedik ki acaba bir boğa bayrağı mı yapıyor? Ama o boğa bayrağını aşağıya kırdı. Burada hem olumlu hem olumsuz yanlar var. Olumsuz yandan başlayalım. 200 günlük ortalamanın altında bir kapanış aldı. Ama olumlu yanları, hem düşen trendten şurada görüyorsunuz bir onay görüntüsü var. Mumda fena değil. Yani biraz daha yukarıda kapatsaydı çok daha iyi diyebilirdim. Yani şu çubuğun uzunluğu bunun 2 katı olursa, şu gövdenin 2 katı olursa çok daha iyi olur genelde. Bu 2 katın tam olmasa da biraz yakın. Ama 50 günlük ortalamanın üstünde ve teyit almış durumda. O nedenle şu anda Tesla'da da şimdilik kötü görünen bir durum yok. Ama bu bölgenin altına atarsa, özellikle de 100 günlük ortalamanın altına atarsa, zaten şurası desteği, burada artık daha dikkatli olmak gerekebilir. Evet arkadaşlar, Max 7'a da baktık ama çok sorulan hisselerden Palantir'e de bakmak istiyorum. Çünkü bununla ilgili çok soru geliyor. Şimdi burada ne demiştik biz? Kanal içerisinde, şu yükselen kanal içerisinde hala boğa demiştik. Bilanço ile birlikte kanalın üstüne atmıştı. Ancak sonrasında hisse endeksinde geri çekilmesiyle buraya, kanala onaya geldi demiştik. Artık kanalın içine atarsa kanal desteğine kadar geri çekilme bekleriz demiştik. Ve en önemli noktada burada yine Palantir'de 50 günlük ortalamanın altı ya da üstü demiştik. Dün ciddi anlamda yine aslında Palantir'e bir satış geldi ama burada ayılar boğalara yenildi. Dün itibariyle yenildi. 50 günlük ortalamanın üstünde ve kanal içinde kapanış geldi. Tabi bugünü de takip edeceğiz. Ama şu anda bu mum güzel hacimli ve güzel, iyi bir mum görüntüsünde. Evet arkadaşlar, bu şekilde kısa bir video çekmek istedim. Çünkü ciddi anlamda bir panik hali var. Şimdi ben bu trend yakala eğitimim vardı benim, trendin tespitiyle ilgili. Onu da videonun sonuna ve açıklamalar kısmında linkini paylaşacağım. Bence onu tekrar bir izleyin. Yani burada panik olunması çok gereksiz bir durum. Yani piyasalarda en istenmeyen durum paniktir. Eğer siz panik olursanız emin olun, ya zamanınızı ya paranızı cebinizden çalarlar. O nedenle sadece stratejiniz olsun. Burada sizin için strateji önemli. Ben size ne anlattım Nasdaq'ta az önce? Bu olursa bunu yaparım, bu olursa bunu yaparım. Onun dışına, yani kendi stratejiniz dışına çıkmayın. Neden? Çünkü ondan sonra iş tahmine giriyor. Tahmine göre pozisyon alıyorsunuz ve tahminler çıkmadığında
Bu sefer ya para kaybediyorsunuz ya da alınması gereken pozisyonu almayarak aslında kazanacağınız parayı da kazanamamış oluyorsunuz. Bu nedenle bence panik yapmak yerine oturun, açın, çalışın. Sonrasında grafiklere bakın ve ne olursa ne yaparım sorusuna cevap arayın. Twitter'dan yine bilgilendirmelere devam ederim. Yine YouTube üzerinden de önemli bir gelişme olursa konuyla ilgili video çekerim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.